Amerika püriten bir çizgidedir. Siyasi açıdan eyaletler ve federal hükümet kürtajı tamamen yasaklamanın yollarını aramaya devam ederken, sosyal medyada filmlerde seks sahnelerinin bulunup bulunmayacağı konusunda birbiri ardına sinir bozucu tartışmalar yaşanıyor. Gişe rekorları kıran filmleri küresel bir izleyici kitlesinin önüne çıkarma çabası, cinsel içerik ve hatta temel öpüşme konusunda yaygın olarak fark edilen kısıtlamalarla geldi. R.S. Benedict'in ifadesiyle, modern stüdyo filmlerinde herkes güzeldir ve hiç kimse azgın değildir. Tüm bunlar, Luca Guadagnino'nun Terli, Nefes Nefese spor ve seks romantik draması Challengers'ı, Amerikan püritanizmine ve giderek cinsiyet negatifliği giderek artan bir kültüre yönelik bir başparmak gibi hissettiriyor. Challengers, bazı sahnelerde hızlı diyaloglarla, diğerlerinde ise sessiz, şehvetli fiziksellikle ifade edilen büyük duygularla dolu, tamamı yaratıcı bir coşku ve agresif bir yüz ifadesiyle çekilmiş, keskin ve canlı bir film. Bu filmdeki herkes seks ve başarının peşinde ve bunları utanmazca kışkırtıcı yollarla birbiriyle karıştırıyor. Challengers aynı zamanda tenisle ilgili bir film. Filmin ortak yapımcılığını da üstlenen Zendaya, yarışma günleri travmatik diz sakatlığıyla sona eren eski genç tenis yıldızı Tacy Donaldson'ı canlandırıyor. İsteksizce ve öfkeyle kendi tenis kariyerinden vazgeçince profesyonel bir antrenör oldu ve kocası artı bir dizi şampiyonluğa ve kazançlı bir kariyere taşıdı. Ancak Art durağanlaştı ve sahada başarısız olmaya başladı ve kendine olan güvensizliği ilişkilerini mahvediyor. Ona ilham vermek için son çare gibi görünen bir çabayla Tacy, onu her zamanki seviyesinin çok altında küçük bir bölgesel tenis turnuvasına ayarlar ve burada eski arkadaşı ve aynı zamanda Tacy'nin eski sevgilisi olan tenis ortağı Patrick ile karşı karşıya gelir. Başlangıçta Tacy, artı öfke ve kıskançlığın rekabet dürtülerini yeniden alevlendirip oyuna geri döndürebileceği zorlu bir maç oynamaya ayarlamış gibi görünüyor. Aslında onun güdüleri çok daha derinlere uzanıyor. Challengers'ın çoğu, zamanda ileri geri sıçrayan geri dönüşlerde geçiyor ve hem olası her eşleşmede hem de üçlü olarak birbirlerine karşı karmaşık hisler besleyen bu üç kişi arasındaki karmaşık ilişkileri keşfediyor. Tesadüfen, Challengers'da son derece seksi, oyun yazarı, romancı, müzisyen ve YouTube kişiliği Justin Kuritzkes, senaryoyu her sahnenin başrollerle ilgili yeni bir ayrıntıyı ortaya çıkaracağı şekilde yapılandırıyor, hatta önceki sekanslardan zaten bildiklerimizi özetliyormuş gibi görünen sahneler bile. Tacy'nin bir sakatlık nedeniyle yarışmadan çekildiğini bilmek bir şeydir, ancak bunun nasıl olduğunu ve ilişkilerini nasıl şekillendirdiğini görmek bir aydınlanmadır. Art ve Patrick arasındaki her geçmiş gelişme, benzer şekilde yeni katmanlar ekler, ta ki basit bir kin eşleşmesi gibi görünen şey, baş döndürücü derecede karmaşık bir nüansa kadar. Bu senaryo Faist ve O'Connor için 3 çeşitten oluşan muhteşem bir yemek. Art ve Patrick birbirlerine eşit ölçüde yardım ederken ve zarar verirken, sahneden sahneye ve çağdan çağa yüz ve topuk rollerini değiştiriyorlar. Ancak başrollerde bile hiçbir zaman bu kadar esneme alanı verilmeyen Zendaya için bu tam bir açık büfe. Tacy tatmin edici derecede zengin bir karakter, hem hırslarının engellenmesi nedeniyle haklı olarak öfkeli, hem de kendisinden alınan oyunu oynamaya devam etme cesaretini gösteren tüm erkeklere acımasızca öfkeli. Sevgiye aç ve aynı zamanda onu esirgiyor, sırayla duygusal olarak meraklı ve soğuk bir şekilde tarafsız, hırslı ve bitkin, çelişkili ve kendinden emin. Kendisi, medya yüksek lisans tezlerinin temelini oluşturan türden bir karakter ve Tacy'nin çatışan güdülerini ve bunları nasıl bütünleştirdiğini ortaya çıkarmak, önümüzdeki aylarda muhtemelen bir popüler kültür takıntısı haline gelecektir. Guadagnino ise görsel olarak basit bir ilişki, spor draması olabilecek bir şeyi bir laboratuvar gibi ele alıyor ve burada aksiyon ve duyguyu beyaz perdede iletmenin alışılmadık yollarını araştırıyor. Tenis, sporun atletizmine derinlemesine yatırım yapmayan herkes için görsel olarak tekrarlanabilir. Bu nedenle o ve görüntü yönetmeni Sayom Mukdepurum, maçlar sırasında kamerayı odaklamak için şaşırtıcı yerler buluyor, rakibini yere seren Tacy'nin gölgesi, tribünlerdeki açıkça boş koltuklar ya da topun üzerinde, kameranın ağ üzerinde göz yaşartıcı bir hızla ileri geri uçuyormuş gibi göründüğü bir dizi baş döndürücü çekimde. Bu filmde çok fazla tenis var ama yönetmen ve görüntü yönetmeni filmin izlemenin her zaman ilgi çekici olmasını sağlıyor. Ve film müziğinin güçlü isimleri Trent Reznor ve Atticus Ross'un nefes kesen, sürükleyici tekno müziği, her yeni maça boğazda bir artış ve yoğunluk hissi veriyor. Ancak erotik karakter dinamikleri kesinlikle yardımcı oluyor. Meydan okuyanlar gerçek sansürlenmemiş seksten uzak duruyor. Ancak Guadagnino şehvetli açlığı beyaz perdeye taşımaktan çekinmiyor. Tacy, Art, Patrick üçlüsü, sanki hepsi birbirini yutmaya çalışıyormuşçasına dil ağır sevişme seanslarına atlıyor. Her iki adam da çıplak tenlerini birbirlerine karşı silah olarak kullanıyor,
Patrick saunaya çıplak bir ziyareti havalı, bölgesel bir eyleme dönüştürüyor ve art oyunlar arasında anlamlı bir şekilde güneşin tadını çıkarmak için gömleğini çıkarıyor. Film boyunca ilkel hakimiyetin sergilenmesi, bir Marvel filmindeki kahramanca romantizme yönelik herhangi bir ilkel girişimden daha cinsel açıdan kışkırtıcıdır. Tassi, film boyunca kendi cinselliğine sonsuz derecede şaşırtıcı şekillerde sahip çıkıyor. Patrick ve Art'ı kenardan eleştirel bir gözle izlerken birbirlerine düşürüyor veya onları yatakta tutkulu bir kucaklaşmaya çekiyor. Bu filmin büyük bir kısmı, erotik arzunun rekabetçi performansa nasıl yüceltildiği ve bunun tersi hakkında, özellikle de hayatının baharında bu çıkış noktalarından birini kaybeden ve sürekli olarak diğerinin sınırlarını zorlayan Tassi için. Ama aynı derecede açık bir şekilde, Challengers, Tassi'nin hayatındaki, her ikisi de onu isteyen ve her ikisi de onun hakimiyetini kabul ettiği sürece ikisine de tahammül edeceğini anlayan iki adam üzerindeki kontrolüyle ilgilidir. Bu hikayede Spike Lee'nin She's Gotta Have It adlı eserinden biraz daha fazlası var. Siyahi bir kadın farklı ortaklıklarda güvenle ilerler ve bağlılık ve evcimenlik yerine kendi özgürlüğüne ve zevkine öncelik verir. Bu tema, Lee'nin filminin ilk gösterimini yaptığı 1986'da, özellikle de siyahi bir kadına odaklanan bir hikaye için radikal bir duyguydu. Ancak bağlam ve kültürün durumu, aynı dinamiğin bugün daha da radikal hissettirmesine neden oluyor. Ekranda seks konusunda kültürel olarak hassas ve kadınların özerkliğini kabul etme konusunda politik olarak baskıcı olan bir ortamda Challengers, tam bir provokasyondur. Bu, seksin açık bir şekilde büyük oyunun en büyük risklerinden biri olduğu bir spor draması ve şehvetin ilişkileri nasıl güçlendirebileceği kadar zayıflatabileceği konusunda da samimi ve hatta çatışmacı bir duygusal drama. Güzelce hazırlanmış ve inşa edilmiş olması kesinlikle karışıma baharat katıyor. Ama belki de en önemlisi, Challengers gerçekten eğlenceli, agresif ve izlemesi heyecan verici. Son birkaç yılda sinemalarda gösterilen başka hiçbir şeye benzemiyor ve izleyicilerin neden bu tür bir filmin gitmesine izin verildiğini merak etmeleri için yeterli.